Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nesli tükenmekte olan kitap okurları YouTube'a da girip kitaplarla ilgili içerikleri tüketen de kitap okuyanların neredeyse onda biri falandır. E, Benim de böyle bir kanalım var. Şu an beni gördüyseniz kitaplarda ilginizi çekiyorsa e, hiçbir şey yapmadan kanalıma abone olursanız diğer kitap içeriklerini de izleyebilirsiniz ve beni de mutlu etmiş olursunuz. Şimdi 2024'ün sonuna gelmişken diğer sayfalarda da görüp sürekli özendiğim, özenti birisi değilimdir ama sürekli özendiğim 2024 yılında okuduğum kitaplar diye bir video yapmak istedim. Şöyle bir kitabım var. Geçen sene mi? 2 sene önce bir defterim var. 2 sene önceydi galiba. İtaki yayınlarından bayağı toplu bir kitap almıştım. Galiba Zaman Çarkı'ydı. Şimdi hatırlayamadım. Onun yanında böyle hediye olarak göndermişler. O zamandan beri ya işte şeyleri yazıyorum, okuduğum kitapları. 2024 yılındaki hedefim 50 kitaptı. Çalışan ve 2 küçük çocuk babası olarak kitap okumak bayağı bir zor oluyor. O yüzden 2024'ün Ocak ayında vakıf serisine başlamıştım ve hedefimi 50 olarak koymuştum. Bu sene Aralık ayı sonunda 50 kitap okuyacağım demiştim ama şimdi geldiğim noktada şöyle büyük ihtimal görünmez ama yazımda pek şey değil. 30 kitap. 30 kitap okumuş oldum. Ee, Şöyle söyleyelim. Ocak ayında 2 kitap okumuşum. Şubat'ta 1 kitap. Mart'ta 2 kitap. Nisan'da 3 kitap. Mayıs'ta 2 kitap. Haziran'da 3 kitap. Temmuz'da biraz iyi geçmiş. 2, 4, 6 kitap okumuşum. Ağustos'ta 4 kitap okumuşum. Eylül ayında 1, Ekim ayında 1, Kasım ayında 1. Yani Eylül, Ekim, Kasım ayında 3 ayda sadece 3 kitap okuyabilmişim. Aralık ayı da biraz iyi geçmiş. 1, 2, 3, 4 kitap okumuşum. Hatta 5. de belki bitebilir. Aralık ayının henüz bitmesine 4 gün var. 31 olur en fazla yani ama 30 kitap okudum. Yani hedefimin yarısını biraz geçmiş oldum. Bayağı bir gerisindeyim hedefimin. Yani yapacak bir şey yok. Dediğim gibi çalışan ve 2 küçük çocuk babası olarak elimden geldiğince okumaya çalışıyorum. Bir de YouTube'a da çekmeye çalışıyorum. Bugün göstereceğim o 30 kitabın içerisinde de bazı kitapları video olarak çektim. Hatta bazılarını da çekeceğim. Hatta vakıf serisini neredeyse unuttum yani ayrıntıları. Artık üzerinden geçeceğim video çekerken ya da internetten bakacağım, hatırlayacağım artık. Şöyle önce şey yapayım. Seri olmayan kitaplardan gideyim. Karışık şey yapacağım. Karışık göstereceğim. İşte Ocak ayında, Şubat ayında diye devam etmeyeceğim. Bu sene okuduğum kitaplardan birisi Otomatik Portakal. Bununla ilgili ayrı video çektim zaten. Ben filmini daha çok beğenenlerdenim. Kitap güzel ama booktuberlarla işte bu kitabı tanıtan videoları izlediğimde çok aşırı abartıldığını düşünüyorum. Ondan sonra neredeyse hiç kimsenin okumadığı, yorum yapmadığı bir kitap. Irvin Yalom'un Divan. Otomatik Portakal nasıl abartılıyorsa aslında bunun abartılması gerekiyor. Ben psikoloji kitapları hiç sevmem ama bu kitap bir psikiyatristin kitabıydı ve yani en ince ayrıntısına kadar psikologlarla yaşıyorsunuz. Psikiyatrist dünyasında geçiyor bu kitap. O hikayenin içerisinde yaşıyorsunuz ve insanı benim gibi psikiyatri kitaplarını sevmeyen bir insanı bile sıkmadı ve ilk 50-100 sayfadan sonra o kadar aktı ki yani çok beğendim ben bu kitabı. Hatta Nietzsche Ağladığında diye bir kitabı varmış bu Irvin Yalom'un. Bulabilirsem onu da alacağım. Ondan sonra yine aşırı abartıldığını düşündüğüm, muhteşem, bir numara falan denildiği düşündüğüm, evet güzel bir kitap ama bir numara, muhteşem, en iyi bilim kurgu falan dediklerine katılmıyorum. Fahrenheit 451 güzel bir kitap. Hatta çok kameranın azizliğine uğradık. Fahrenheit 451'i konuşuyordum. Dediğim gibi bayağı bir abartıldığını düşünüyorum. İyi bir kitap ama abartı. Ayrıyeten videosunu çektiğim bir kitap. Henriette Hall'in Mutlu Son. Hatta şey yaparım, yukarıya koyarım çektiğim videoları. Onun dışında Tolkien'in kitaplarından birisi. Yine sahaflarda buldum. Kullervo'nun hikayesi bayağı bir eski kitap. Yani nasıl söyleyeyim, zaten
15-20 sayfalık bir hikayesi var. Onun dışında genelde Tolkien'in bu kitap hakkında ne dediği, işte Christopher Tolkien bu kitabı toplarken ne gibi şeylerden yararlanmış ya da bu kitabı işte Kullervo nedir? İşte Kullervo'nun hikayesini Tolkien yazarken hangi efsanelerden, Fin efsanesiydi galiba, onlardan nasıl etkilenmiştir ve o Fin efsanesi nedir? Genelde o kitap onun üzerine zaten tamamlanmamış bir derleme yazısı gibi Tolkien'in. Hani sadece koleksiyon için alınabilir. Hani özellikle kesin okumam lazım, Orta Dünya'yı ilgilendiren bir şey değil zaten. O tarz bir kitap değil. Ama Tolkien gibi, benim gibi Tolkien'in kitaplarını topluyorsanız bu da sizin koleksiyonunuzda olması gereken bir kitap. Onun dışında büyük potansiyeli olan ama okuduğumda daha fare doğurdu dediğim bir seri, Türk Salim Ender'in kitabı Kızılçehre Başlangıç ve Kızılçehre Operasyon. MIT'ten daha derin bir derin devlet diyebileceğimiz bunun bir organizasyonu. İşte ülkede geçen siyasi aksiyon bir bilim kurgu da diyebiliriz. Onun üzerine bir kitap ama dediğim gibi iki kitabın toplamında bile hani hikayesi güzeldi ama daha fare doğurdu gerçekten. Hatta devam kitabı da çıkacakmış galiba. Bu tarz uyarıları da dikkate alırsa, çevresinde de ya biraz daha sağlam yazabilirsin diyen insanlar varsa devam kitapları güzel olacaktır diye düşünüyorum. Onun dışında incecik bir kitap ama baya baya bilgili bir kitap. Eskiden yazılmış. İsmail Hami Danişmend'in Fatih ve Fetih. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethinde ne gibi şeyler oldu? İşte ayetler gerçekten var mıydı? Ve sadece bu savaş anlamında değil, işte kültür açısından İstanbul nasıl bir hale geldi? Hep böyle derinlemesine anlatmış. İnce olduğuna bakmayın. Baya baya bilgi alabileceğiniz bir kitap. İsmail Hami Danişmend'in. Bu İsmail Hami Danişmend'in Türkler Nasıl Müslüman Oldu diye bir kitabı var. Onu da çok uzun zaman önce okumuştum. Şimdi yine kitaplığıma geldi. Onu da okuyacağım. Yonca Eldener, İstanbul'un Hayaletleri. İstanbul'da geçen Dan Brown hikayelerine aşinaysanız sevebileceğiniz bir kitap. Hatta Göbekli Tepe ile ilgili de bir kitabı var galiba. Göbekli Tepe muhafızları olması lazım. Bu kitabı yani ortalama buldum. Ama beğendim, yani beğendim. Güzel bir kitaptı. O kitabı da bulursam alacağım. Uzun zaman önce ta lisedeyken ben bu tarz kitapları çok okurdum. İşte Amerika'nın Türkiye'ye saldırısı, Türkiye'nin ne bileyim Avrupa'ya saldırısı, bu tarz işte şeyleri beğenerek okurdum ama yani artık yaşım geçmiş. Bu kitabı da ben çok seneler önce görmüştüm diye hatırlıyorum. 2 haftada bulmuş gene aldım ama benlik değilmiş artık, yani geçmiş bizden o işler. Bunun da ayrıyeten bir videosunu çektim. Hedef 2071. Hemen şöyle söyleyeyim. Videoda da zaten buraya koyarım. Söylediğim gibi 15 Temmuz'da yaşanılan olayları, 15 Temmuz'da yaşanılan kişileri sürekli peygamberimizle ve sahabe ile özdeşleştirmesi, o şu an işte bunu yaşadı, sahabe de aynısını yaşamıştı demesi beni çok rahatsız etti. O videoda da ayrıntılı konuştum zaten. Yine baya bir hafif bulduğum, konusu aslında iyi olmasına rağmen aslında biraz daha düşünüp biraz daha kendini pişirdikten sonra yazabilirmiş Emir Özakkaş. Kızıl Aşı'na. Devamı belki daha iyi olacak. Evet, baya bir uğraşılmış. İçerisine işte resimler falan koyulmuş bir kitap. Bunun da videosunu çekmiştim yanlış hatırlamıyorsam. Böyle içerisinde illüstrasyonlar var, resimler var. Bunları da kendisi çizmiş. Baya bir uğraşmış Seyit Ahmet Özçelik. Bunun da ayrıyeten videosunu çektim. Dediğim gibi hatırladığım kadarıyla sadece şeye takılmıştım ben. Türk yazarların böyle yabancı isimlerle bilim kurgu ya da fantastik kitap yazmasına karşıyım. Madem sen Türk bir yazarsan ve bu kitaplarını Türk okurlar okuyacaksa ben ya tamamen kendine özel isimler seçmeli ya da Türk isimleri koymalı diye düşünüyorum. Onun dışında daha önceden de Liste ve Zavallı isimli kitaplarını okuduğum Timur Soykan'ın İblisi Öldür kitabı. Bunu da videosunu çektim. Gayet beğendim bu kitabı, da alıp okuyabilirsiniz.
Onun dışında hatta Instagram'dan da kendisiyle tanıştım. Biraz mesajlaştık. Alanya'daymış. Bana yakın, Antalya'dayım ben. Angutyus'un Fedai isimli kitabı. Bunun da videosunu çekmiştim. Onu okudum. Aslında hikayesi iyiydi. Ben çok beğendiğim Efraim isimli kitabı. Onun da videosunu çekmeyi düşünüyorum. Ona benzettiğim için almıştım kurganı. Ee, O da daha fare doğurdu şeklinde yorumlayabileceğim kitaplardan bir tanesi. Bundan sonraki kitaplar seri kitaplar ve ben bu sene şeyi bitirdim. Bu seriyi bitirdim. Burada şey vardı, o nerede? Seri olmayan Isaac Asimov'un İşte Tanrılar kitabı var. Yani baya baya sağlam bir kitap. Ben nasıl söyleyeyim, popüler kültüre karşı olduğum için bazı şeylerde de yanılabiliyorum. İşte bu da onlardan biri. Çok iyiymiş, şöyleymiş, böyleymiş dedikleri için uzak durduğum kitaplardandı. Ama gerçekten sağlam. Hem paralel evren, hem bilim kurgu, işin içinde fantastik şeyler de var. Yani okursanız çok beğeneceğinizi düşünüyorum işte Tanrılar kitabını. Onun dışında da Asimov'un Vakıf serisini ben bitirdim bu sene. Ocak ayında ilk kitabına başlamıştım. Herhalde Mayıs, Haziran gibi bitirdim. E, Şöyle söyleyeyim. e, Toplamında çok güzel olan bir kitap. Kitabın içlerinde bazen bazı kitaplarda çok sıkıldığım oldu. Asimov'un bu seride galiba diğer başka kitapları da var şu an elimde. İmparatorluk serisi, Robot serisi falan, onları okumadım. Bu kitaplarda anladığım, baya baya dediğim gibi bazı yerlerde sıkıldığım oldu. Kitapların sonlarında çok güzel yazıyor. Yani olayları biriktiriyor, biriktiriyor, biriktiriyor ve kitabın sonlarında diyorsun, yani şaşırıyorsunuz. O açıdan gerçekten iyi bir kalem ki zaten o dönemde bu tarz bir kitap yazmak, ki zaten 3. kitaptan sonra falan 30 yıllık bir ara koyuyor Asimov. Bunlarla ilgili ayrıyeten video çekeceğim, o yüzden ayrıntıya girmeyeyim. Okudum yani, bir şeyi söyleyeyim, şöyle göstereyim. Birinci kitap Vakıf. Ben bir de yazım sırasına göre, kronolojiye göre okudum. Bazı insanlar şey yapıyor. Sonradan yazdığı mesela öncül kitaplar var. Onlardan başlıyorlar. Ben buna karşıyım. Yazar ne zaman ne yazdıysa, çünkü mesela bu kitabı 30'lu yaşlarında yazmış ama son kitaplarında mesela 60 yaşında adam. Yani olgunlaşmış, kalemi gelişmiş, bunu hissedebiliyorsunuz. O yüzden ben kronolojiye göre ne zaman ne yazdıysa diğer kitaplarda da öyle okumayı seçiyorum. Birinci kitap Vakıf. İkinci kitap Vakıf ve İmparatorluk. Üçüncü kitap ikinci Vakıf. Dördüncü kitap Vakıfın Sınırı. Beşinci kitap Vakıf ve Dünya. Altıncı kitap Vakıf kurulurken ve vakıf ileri. Karıştırmış da olabilirim, şimdi düştü. Uzamasın diye bakamayacağım. Onun dışında da Haziran ayında galiba Karakule serisine başladım. Şu an 6 kitabını bitirdim. Burada 6. kitap Suzan'ın şarkısı. 6 kitabı da bitti. Şimdi 7. kitap kaldı sadece. Bunu da herhalde artık Ocak ayında okuyacağım. Son final kitabı zaten. Yani bunlarla ilgili zaten ayrıyeten video çekiyorum. Henüz koymadım kanala ama koyacağım. Benim okuduğum her kitapta üstüne koyarak devam eden ve hiçbir kitabında sıkılmadığım, hiçbir kitabında ya öbür kitap daha güzeldi demediğim belki de tek seri olabilir yani. Baya baya Zaman Çarkı'dır. Bir sürü, şu an aklıma gelmeyen bir sürü seri okudum ama aralarda sıkıldığım, ya ikinci kitap birinci kitaba göre kötü olmuş dediğim bir sürü seri oldu ama ya bu seri çok bambaşka bir şey. Stephen King Nirvana yapmış yani burada. Her kitap birbirinden güzel olur mu yani? Artık şu an 6. kitabı bitirdim. 7. kitap 6'nın da toplamından güzel olacak herhalde böyle devam ederse. Bunları da bitirmiş oldum. Bunlar da şöyle göstereyim. Birinci kitap Karakule. Eski bir basım bende. Şimdikilerde Silahşor yazıyor. Karakule bir silahşor. İkinci kitap Üçün Çekilişi. Dördüncü kitap Çorak Topraklar. Beşinci kitap Büyücü ve Cam Küre. Altıncı kitap Kallan'ın Kurtları. Beşinci kitap Kallan'ın Kurtları ve altıncı kitap Suzanna'nın Şarkısı.
Böyle videoyu da uzatmak istemiyorum. 2024 yılında hedefim, dediğim gibi videonun başında da söylediğim gibi 50 kitaptı. Ben 30 kitap okuyabildim. Bundan çok üzgünüm. 2025 için hedefim, şimdi güncelliyorum, 40 kitap. Çünkü 2024'te gördüm 50 kitaba ulaşamadığımı. Ama baktığımda da baya baya seriler ve kalın kitaplarda okumuşum. Arada ince kitaplarda olsa. O yüzden 2025'te 40 kitaplık hedefimi yakalayabileceğimi düşünüyorum. Bakalım. Allah ömür verirse 2025'in Aralık ayında tekrar bu videoyu çekmek nasip olursa o zaman konuşuruz. Videonun başında da söyledim. Şimdi de buraya kadar izlediyseniz kitaplarla ilgilenen bir insansınız demek ki. Ömrü tükenen, nesli tükenen kitap severlerden birisiniz demek ki. Benim kanalıma abone olursanız beni, bu emeklerimi desteklemek anlamına geliyor bu. Benim için de şevk olur. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Ne olursa olsun kitap okumaktan vazgeçmeyin.